İstanbul'u gezeceğiz. Beraber gezelim. Şimdi ben 2005 senesinde İstanbul'a taşındığımda bu Galata'ya taşındım. Hemen şurada Lüleci Endek Sokak var. Tam şurada. Orada oturmaya başladım. 3 sene kadar sonra da hemen paralel olan Serdar Ekrem'e taşındım. Şimdi burada malumunuz Galata Kulesi var. Galata Kulesi 500'lerin başında Bizanslar tarafından o zaman ahşap olarak inşa ediliyor. Sonra sanırım 1300'lerin başında Cenevizliler burayı tekrardan inşa ediyorlar. Çünkü arada yangınlar yüzünden yanıyor, yıkılıyor ve yığma taş olarak inşa ediyorlar. Ama asıl şu anki halini 1453'te İstanbul Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra 1800'lerde bu bildiğimiz haliyle inşa ediyorlar ve şehirde çıkabilecek yangınları gözetleme amacıyla inşa edilen bir kule. Aslında yangın gözetleme kulesi. Şimdi buraya çıkacağız. Ben buraya en son 6 yaşımdayken falan çıkmıştım. O yüzden çok net hatırlamıyorum. Merdivenle çıktığımı hatırlıyorum. Şimdi galiba asansör varmış. Bir size ipucu, buraya erken gelin. Çünkü aşırı sıra oluyor. Ben saat 9'da geldim. Şu an saat 9. Ve sıra az bekleyeceğim ama mutlaka erken gelin. Ufak bir not. Evet, 2 tane asansör var ve 6 kişilik asansörler. Aşırı sıra var. Kuleye çıkış Türkler için 15 lira, yabancılar için 35 lira. Yukarısı bayağı sıkışık, dar bir alan ama müthiş bir manzarası var. 69 metre yüksekliğinde, 16 metre çapındaymış. Mutlaka gezin çünkü İstanbul'u görmediğiniz bir açıdan görüyorsunuz eğer drone'unuz yoksa. İşte İstanbul trafiği. Neyse ben çabuk geldim ama siz gelirken bu trafiği mutlaka planlamanız gerekiyor. Yoksa büyük patlayabilirsiniz. Şimdi Sultanahmet Meydanı'ndayım. Topkapı dedim ama Ayasofya'ya gireyim diyorum önce. Çünkü motoru daha yakın bir yere bıraktım. Gerçi üçü de zaten aynı meydana bakıyor. Çok yakından. Yani Sultanahmet Meydanı'na gelince aslında bu 3 mekanı bir seferde çabuk halledebilirsiniz diyeceğim ama Ayasofya'da inanılmaz sıra var. Şimdi bakayım içeri kısa bir şekilde hızlıca girebilecek miyim? Çünkü orada fast track diye bir şey gördüm. Filmi bitirmek uğruna en azından biraz para verip hızlıca içeri girebilirim. Bir bakayım. Hemen taze bilgi vereyim. Hızlı geçiş 90 lira. Ama oradaki arkadaş dedi ki abi git dedi bir tane kendine müze kartı al dedi. 70 lira. Hem hızlı geçişten geçiyorsun hem de bütün müzelere girebiliyorsun. O yüzden kendinize bir tane müze kartı alın. Evet, kartımızı aldık 70 liraya. Bütün müzelere fast track yani hızlı geçiş olarak girebiliyorsunuz. Bence hemen alın. Hele ki birkaç yer gezeceksiniz zaten hiçbir anlamı yok. Ne sıraya gireceksiniz ne de o kadar fazla para vereceksiniz. Çok mantıklı bir sistem. Şimdi fast track'le hemen Ayasofya'ya gireyim. Gezeyim. Ondan sonra size biraz Ayasofya'yı anlatayım. Pardon buyurun. Şimdi girdim içeri. Tabii sinirim yine tepeme çıktı. Abicim içeri girerken çantamı açtılar. Mikrofon, tripod ne varsa aldılar. Yasakmış. Tripod dediğimde öyle ayaklı tripod değil yani şu küçük tripodlar var ya elinde tutmak için kullandı. Niye diyorum? Abi yasak diyor. Niye diyorum ya? Mikrofonu da alıyor. Ya diyorum kameranın üzerinde mikrofon yok mu? Sanki o ses kaydedemeyecek. Abi yasak diyor. Git diyor Kültür Bakanlığı'na yaz diyor. Abi bu memlekette kafa çalışmıyor yani. Gerçekten her şey yasaklar üzerine kurulu. Yanımda bir tane Japon turist vardı. Ya yemin ediyorum şu kadar eliyle tutsun diye bir tane altında tripoda benzer bir şey var. Onu da aldılar. Alıyor kartın üzerine böyle sticker yapıştırıyor. Çıkışta alırsın diyor. Sanki bu kameraları elimde tutup çekemeyeceğim. Sanki bu kameranın mikrofonu yok. Ya gerçekten inanılır gibi değil ya. Vallahi neyse. Küfredeceğim de biplemeyeyim diye küfretmiyorum. Bir de şu var. Yani geliyor tamam mı yabancı. Geliyor burada güzel bir video çekiyor. YouTube'unda paylaşıyor. Biz geliyoruz burada bir takım videolar çekip hadi ülkemizi güzel gösterelim, tanıtalım diyoruz. Zaten turiste ihtiyacımız var.
Abi sen kalkıp işi zorlaştırıyorsun. Sebebini soruyorsun, yasak. Başka hiçbir açıklama yok. Abi bir kere açıklama yapman lazım. Sebebi şu nedenden dolayı. O zaman mantıklı bir şeyler konuşabiliriz. Ama sadece yasak dediğin zaman insan sinir tepesine çıkıyor kardeşim. 8 lira. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu böyle güzel bir İstanbul videosu olması gerekirken gittikçe böyle eleştirel bir video olmaya başladı. Şimdi portakal suyuna 20 lira demişler. Elma suyu da 20 lira yine. Önümde bir tane yabancı adam vardı. Bir elma suyu aldı, bir de portakal suyu aldı. Ne kadar dedi? 90 lira dedi. Neyse adam ödedi parayı, fişe baktı falan. Sonra dedi ki orada ya 20 lira yazıyor. Benim 40 lira vermem gerekirken niye 90 lira? Yabancılara farklı fiyat uygulanıyormuş. Onu da yazmamışlar oraya. 2 saattir adamla kavga ediyor. Kızcağız da ne yapsın orada, emir kulu. Ya zaten yabancıya farklı fiyat ne demek yani? Enteresan ya. Vallahi gerçekten cins bir milletiz. Evet, mikrofonlarıma kavuştum. Bu sırada çantamda yaka mikrofonu da varmış. İstediğim yaka mikrofonuyla da çekerdim ama içeride çok büyük bir uğultu var. Gördüğünüz gibi içeride bir de restorasyon var. Benim de şansım hep restorasyona denk geliyorum. Bu benim 3. Ayasofya'ya gelişim. 3'ünde de restorasyona denk geldim yıllar içerisinde. Neyse biraz Ayasofya ile ilgili bilgi vereyim. Bu bildiğimiz Ayasofya aslında 3. Ayasofya. Ya sus Siri ya. Pardon dedik. Neyse dediğim gibi 3. kez inşa edilmiş. 300'lü yıllardan 532'ye kadar 3 kere yıkılıyor. Yapımında 10.000 işçi çalışmış. Ve yapımında kullanılan taşlar 532'den de eski. Yani milattan önce atıyorum 200'den 100'den taşlar kullanılmış. Yani aslında bir yapı bayağı eski bir yapı. Dünyanın ilk katedrali ve aynı zamanda dünyada en uzun süreyle ibadete açık olmuş bir yapı. Bunlar Ayasofya ile ilgili önemli bilgiler. Kenarda bulunsun. Şimdi Sultanahmet'e geçeceğim. Şansıma Sultanahmet'te de restorasyon var. Şurada gözüküyor. Hatta şu an 3 tane minaresi var. İçerideki külliyede de bir takım restorasyon çalışmaları sürüyor. Şansımıza restorasyonlara denk geldik. Bu sırada bu hızlı geçiş kartını alın ya. Gerçekten hayat kurtarıcıymış. Şimdi ne yapalım? Topkapı'ya mı gidelim? Süleymaniye'ye mi? Bir gideyim sıraya ve kalabalıklık durumuna göre birinden birine girelim. Hadi. Ne bunlar? Sultanahmet'in minareleri. Demin dedim ya minareler eksik diye. Aslında sadece bir minare restorasyon demiş. Bir de kubbesi restorasyonda. A Haber'e bağladım yemin ediyorum. Bakın görüyorsunuz elleri cebinde. Bakın kameraman arkadaşım gösteriyor size. Bu mudur misafirperverlik? Bu mudur misafire karşı da... Bir de tabii Topkapı bu meydanda değil. Nasıl salladım bilmiyorum. Bu galiba başıma güneş geçti. O yüzden şimdi burada bekleyeceğim. Sultanahmet'te 2.30'da ziyarete açılıyor. İbadet bittikten sonra. Ondan sonra ziyarete girebiliyorsunuz. O yüzden şurada bir yerde bir yemek yiyeyim. Ondan sonra Sultanahmet'i gezeyim. Oradan da Topkapı'ya geçerim. Çünkü Topkapı'ya motoru alırım. Tekrar yürümem buralara. Neyse A Haber gibi 2 tane sallama yaptım. Artık mazur görürsünüz. Şimdi burası tarihi Sultanahmet Köftecisi. Bir sürü taklidi var ama aslı bu. Türkiye'nin en eski 50 işletmesinden bir tanesiymiş. Ben çocukluğumdan beri kendim bildim bileli gelir burada mutlaka köfte yerim. Biliyorsunuzdur. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Ya da yurt dışından geliyorsunuz. Buraya gelin köfte yiyin. Size Wikipedia bilgileri vermeyeceğim. Bayağı güzel şeyler yazıyor Wikipedia'da. Sadece tek diyeceğim enfes köftesi var. Saat 2.30 oldu. Şimdi Sultanahmet'e geçiyoruz. Hadi. Ya maalesef girdim
diz üstü diz altı uygulaması varmış. Yani çok kısa şort varsa sıkıntı olur abi dediler. Ama seninki sıkıntısız dedi ama vallahi çok hoş değil görüntü. Şöyle göstereyim. Ya işte asıl bu kapıdan girince müthiş bir manzara çıkıyordu karşınıza. Ama ben size kabaca nasıl bir şey gözükeceğini göstermeye çalışayım. The beat. Vallahi büyük hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Çünkü kubbeye erişim yok. Yani kubbeyi de kapamışlar içeriden. Yani içeriden de bir tadilat söz konusu. Şimdi buranın güzelliği, şimdi yabancılar buraya Blue Mosque diyorlar. Mavi cami. Çünkü kubbenin içerisindeki bezemelerden dolayı. Şimdi burada 43 metre yüksekliğinde ve 23 metre çapında bir kubbe var. Şu an onu göremiyoruz. Sadece kenarlarını görebiliyoruz. Şimdi bu camiyi 17. yüzyılda 1. Sultan Ahmet yaptırıyor. Kime yaptırıyor? Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırıyor. Genellikle insanlar yanlış biliyorlar. Sanki Mimar Sinan yaptı zannediyorlar ama zaten 17. yüzyılda Mimar Sinan'ın yaşaması söz konusu değil. O daha çok 15. yüzyılda camiler yapmış. 6 minareli bir cami. Türkiye'de 4 tane 6 minareli cami var. Bu da onlardan bir tanesi. Hatta şöyle bir sıkıntı oluyor. Kabe'de de 6 minare var. Sonra Sultan bu cami yaptırdıktan sonra bu 6 minare olayı biraz sorun oluyor. Küstahlıkla suçlanıyor. Sultan da çözümü Kabe'ye 7. minareyi yaptırmakla buluyor. Bu şekilde çözüyor olayı. Buranın da böyle bir hikayesi var. Ya çok üzüldüm ya. Gerçekten çok bir şey göstermedi. Avlu da gördüğünüz gibi restore ediliyor. İçerisi de öyle. Neyse bir dahaki sefere. Şimdi ufak bir bilgi. Tabii siz Türkler biliyor bunu da yabancı arkadaşlar için söyleyeyim. Şimdi normalde camiye girerken ayakkabıyla giremiyorsunuz. Kadınların da başlarını örtmesi gerekiyor. Hele öyle etekle metekle gelemezsiniz. Erkekler de etekle gelemez. Neyse geyik bir yana, kıyafetinize dikkat edin. Önden tedarikli gelin. Erkekler için de çok kısa şorta izin vermiyorlarmış. Ben de bunu bilmiyordum. Bugün bunu öğrenmiş oldum. O yüzden tedarikli gelin. Burada kadınlar için başörtüsü veriyorlar. İstiyorsanız kendi başörtünüzü de getirebilirsiniz hijyenik nedenlerden dolayı ama temiz gözüküyorlar zaten. Şimdi Topkapı'ya geçeceğim. Saat kaç oldu? Saatim yok. Herhalde 3 olmuştur. Şimdi gideceğim, motoru alacağım. Bir kilometre kadar uzaklıkta. Sallamayayım yine de deminki gibi. Ama yürümenin alemi yok. Motor alayım gideyim. Millet de bana garip garip bakıyor. Şimdi geldim Topkapı'ya. Daha doğrusu Gülhane Parkı'ndan geçiyorum. Bu sırada dipnot. Buraya Gülhane Parkı'nın denmesi sebebi, burası Topkapı Sarayı'nın hemen bitişi. Topkapı Sarayı'nın gül bahçeleri buradaymış. O yüzden buraya Gülhane deniyormuş. Hatta bakın şöyle. Şu an Gülhane Parkı'ndayım. Şurası Topkapı Sarayı'nın dış cephesi. Hemen bitişikler. Herhalde bir 5 dakika sonra Topkapı Sarayı'nda olacağım. Evet, girdim Topkapı'ya. Çabuk bir şekilde girdim. Sıra bilet kuyruğundaymış. Bileti aldıktan sonra sıra falan beklemiyorsun. Her neyse, Ayasofya'da olan yine başıma geldi. Yine girişte tripodu, yani tripod dediğim de o Joby'nin tripodu ve mikrofonumu yine aldılar çıkışta vermek üzere. Benim size tavsiyem abi, buraya mikrofon ya da ne bileyim öyle küçük tripodla geliyorsanız abi cebinize koyun. Hele kargo pantolonu falan gibi bir şey giyiyorsanız onun bol bol cepleri oluyor. Abi direkt oraya koyun, hiç X-ray ile falan uğraşmayın. Neyse uzatmayalım. Şimdi içerideyiz. Karşımda abi yanlış hatırlamıyorsam burası Kubbe Altı diye geçiyordu. Burada devlet işlerini görüşüyorlarmış.
Osmanlı İmparatorluğu. Ya maalesef çok bir şey çekemiyorum çünkü birçok yer tadilatta. Sanıyorum bu sene doğru sene değil buraları gezmek için. Bir de zaten kapalı mekanlarda çekmenize de izin vermiyorlar. İşte böyle biraz mozaikler, bezemeler, işte birkaç kemer memer onları çekebiliyoruz. O yüzden kusura bakmayın çok fazla bir şey gösteremiyorum. Bir de çok büyük bir yer. Bakın belki ilerleyen yerlerde güzel şeyler çıkar karşımıza. Ama sordum genel anlamıyla bütün saray tamir diyorum ya, yoruldum ya, restore ediliyor. Bitirdim. Ya bayağı büyük, bayağı geniş bir yer. Hatırlamıyorum tabii. Aradan bayağı zaman geçtiği için ben buraya son geleli. İçerisi sanıyorum 80 bin metrekarelik bir alan. Bayağı büyük. Buraya bir yarım gün ayırmak lazım. Ben çok hızlı bir tur attım. Şöyle yapsanız iyi olur. Böyle 2,5-3,5 gibi gelip günü burada bitirebilirsiniz. Böylelikle çok da sıra beklememiş olursunuz. Müze kartı alın. Söyledim. Müze kartı alınca hem ucuza giriyorsunuz hem de önden giriş imkanı yaşıyorsunuz. Neyse şimdi bu Topkapı Sarayı Abdülmecit Dolmabahçe'yi yaptırıyor. Ondan 320 sene kadar Dolmabahçe kullanıyor. Sonra Fatih Sultan Mehmet 1478'de yanlış hatırlamıyorsam burayı yaptırıyor ve 600 yıl kadar da buradan idare ediyorlar Osmanlı İmparatorluğu'nu. 4000'e yakın kişi yaşamış. O zaman tabi burası 700 bin metrekarelik bir alanmış. Nereyi kapsıyormuş bilmiyorum ama yani buradan şu anki mevcutundan 10 kat kadar daha büyük bir yermiş. Düşünemiyorum yani bir ucundan bir ucuna gitmek zaten yürüyerek bir 45 dakikanızı alıyor. Oldukça büyük bir yer ama mutlaka görmeniz lazım. Sonuçta bizim tarihimiz, bir de sonuçta güzel bir yer. Şimdi ben buradan Kapalı Çarşı'ya geçeyim. Oradan da Galata Köprüsü'ne geçer bugünü bitiririm. Zaten daha fazla gezemem herhalde. İstanbul zaten öyle bir günde gezilecek de bir şehir değil. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Ama dışarıdan şehrimizi ziyaret etmek isteyenler varsa benim tavsiyem size şöyle adam akıllı bir haftanızı ayırın. Çünkü bu işin karşı tarafı var, modern tarafı var. İşte bu tarihi yarımada zaten başlı başına bir yer, en az 3 gün buraya ayırmanız lazım. Adalar var, Kuzey Denizi var, yani bayağı var. İstanbul öyle küçük bir şehir değil. Avrupa'nın en büyük şehri imiş. Bunu da yeni öğrendim. O yüzden bir hafta ayırın. Hadi ben fazla geyik yapmayayım. Devam edeyim yoluma. Evet geldim şimdi Nuri Osmaniye kapısından gireceğim. Çemberli Taş'tan aşağı indim. Bana şans değil çünkü dünyanın en büyük kapalı alan çarşısına gireceğim. Ve içeride bir sürü sokak var. Gezdikten sonra anlatacağım. Artık ayaklarım ayakkabılarıma sığmıyor. Evet şimdi çıktım. Gerçekten bittim. Şu Galata Köprüsü'ne gideyim, günü batırayım. Şimdi Kapalı Çarşı şöyle bir yer. 21 tane kapısı var. Ben içeride kayboldum. Bir saat, 1,5 saattir çıkmaya çalışıyorum. Tam 17 handan oluşuyor ve 66 sokak var. Yaklaşık olarak da içeride 4000 kadar iş yeri var. 30 binden de fazla kişi çalışıyor. Yani devasa bir yer yani.
Gelip görmeniz lazım. Hayal edebileceğiniz büyüklükte değil, yani bayağı büyük bir yer. Yılda 91 milyon ziyaretçi akınına uğruyor. Gelin görün. Enteresan. Ben daha önce başka hiçbir ülkede böyle bir şey görmedim. Gelin görün. Evet, burası da Galata Köprüsü. Karaköy ile Eminönü birbirine bağlıyor Haliç'in üstünde. Diğer bir adıyla Golden Horn olarak biliniyor. Bu köprü sonradan yapılan bir köprü. Bu 1994'te tamamlanıyor, devreye giriyor ama asıl köprü 1863'te yapılıyor. Daha ileride, daha öte tarafta. Neyse arkadaşlar, uzatmayayım. Gerçekten bittim, çok yoruldum. Çıkıp gezmeniz gerekiyor. Yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız mutlaka müze, galeri falan gezmeniz lazım. Gittiğiniz her şehirde bu tür yerleri ziyaret etmeye özen gösterin. Öyle bilgisayar başında oturmakla onun bunun çektiğine, onun bunun ürettiği eserlere bakmakla olacak iş değil. Biraz ruhunuzu besleyin. Ben bittim. Videoyu da bitirdim. I've been running from myself. Things have never been the same since you searching courage to get out.